Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle böyle bir uzunca bir atkı fular çalışması yapacağız. Örneği şöyle bir göstereyim. Boyu oldukça şöyle uzun bir atkı. Şimdi ben burada bir eninin santimini vermek istiyorum. ...26 santim en kısmı. Boyu da arkadaşlar şöyle şablonda göstereyim. Ölçmek zor oluyor ekranda. En kısmı 26 santim. 2 metre 10 santimde 12 santim falan civarında şu dilimlerle. Yani 210 santim olana kadar ördüm. Uzunca bir atkı, dediğim gibi siz daha da uzun daha da kısa yapabilirsiniz. Atkımıza 3 tane ipim yetti, arttı yani biraz daha arttı hatta. Yani 3 tane 100 gramlık ip kullandım. Şimdi bunun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle Etrofil'in Vivaldi ipini kullanacağız. Şöyle ipi göstereyim. İpimiz 100 gram 200 metre uzunluğunda. Renk numarası da 013. Böyle şeker pembesi, turuncu arasında bir renk. Şiş numaramız da 5. Şimdi atkımızın örneği 14 ilmek ve katları olarak kuruluyor. Ben 4 dilim yapacağım. Yani 4 tane 14 kenar ilmeklerini 3'er tane kenar ilmeği vereceğiz ama burada bir tane eksiliyor ilmeğimiz. Artı 5 61 ilmek olarak kuracağız. Ama siz bunu diyelim ki daha büyük şal şeklinde yapacaksınız. Yani 14 ilmek olarak kaç dilim yapacaksanız 14 ilmek olarak ilave edin. Yani 6 dilim yapacaksanız 14 ile 6'yı çarpıp artı 5 ilmek ilave ederek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Biz şimdi şişimize 61 ilmek atarak başlıyoruz. Normalde ben şişe ilmek atarken tek şişe ilmek atarım. Fakat bunun uç kısmındaki dilimler toplanmasın diye böyle çift şişe ilmek atacağız. 2 şişe tutuyorum. Şuradan hemen ilmeği çıkardım. 2 tane ilmeğimiz oldu. Ve böyle sayarak 61 tane ilmeğimizi şişimize atıyoruz. Evet, 61 ilmeği attım ve hemen bir tane düğümü de yapıyorum. Şişimizin birini çıkartıyorum. Bakın burası oldukça gevşek, bir ilmek atmış olduk. Şimdi bir sıra bütün ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Birinci sıramızı bütün ilmekleri düz olarak ördük. Sıranın sonuna geldik. Hemen bu sırada modelimize başlıyoruz. Kenar için 3 tane
ilmeğimiz var. Bir dahaki sıra bu kenarlarda biyelerimiz devam edecek. 1 2 3 tane ilmeği ördüm. İpimi öne alıyorum. Burada artırma yapacağız. Bakın ipimiz de önde. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın şurada bir tane 3 ilmekten sonra artırmamız oldu. Daha sonra 5 tane ilmek ördük. Bu arada 3 ilmeğin kesmesini yapacağız. Bu 3 ilmeğin kesmesini de 1 ve 2. ilmeği örgü yönünde ikisini birlikte alıyorum. 3. ilmeği örüyorum ve ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Burası şimdi bir dilimimiz. Tekrar ipi öne aldım, kendime doğru çevirdim. Bir tane ilmek örüyorum. Artırmayı yaptım, bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. Burada bir artış daha yapacağız. Diğer dilim için 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi o tam ortadaki dilimin ortasındaki 3 ilmeği kesme yapacağız. İlk 2 ilmeği şöyle örgü yönünde alıyorum. Örmeden şişe geçiriyorum. 3. ilmeği örüyorum. Ve buradaki 2 ilmeğin içinden de ördüğüm ilmeği geçiriyorum. Şöyle bir kesme yaptık. Tekrar 5 ilmek. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Şimdi aradaki artışımızı yapacağız. İpi kendime doğru çevirdim. Bir ilmek örüyorum. Burada bir artırma yaptık. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. Diğer dilim için 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. İlk 2 ilmeği örgü yönünde şişime geçiriyorum. 3. ilmeği ördüm ve ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar 5 ilmek. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Evet, aradaki artırmamızı yapacağız. İpi kendime doğru çevirdim. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir artırma için ipi tekrar bu tarafa alıp örünce şişimizin üstünden böyle bir ilmek atmış olduk. Yani şu aradaki bir ilmeğin sağında ve solunda artırma var. Şimdi diğer dilim için 1 2 3 4 5 tane düz ilmeği ördüm. Şuradaki 2 ilmeği örgü yönünde alıyorum. 3. ilmeği örüp buradaki ikisinin içinden geçiriyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. Dilimlerimiz bitti. Sondaki 3 ilmeğimiz kaldı. Burada da mutlaka bir tane artırma yapıyoruz. Bakın bir ilmek ördüm. Modelimiz bitti. Şimdi sonundaki 2 ilmeği biye olarak devam edeceğim. Yani bu 2 ilmeği ön yüzlerde örmeyeceğiz. Sıranın başlarken örülecek. Yani sıranın sonunda son 2 ilmekler örülmeyecek. Hep sıra başlarında örme yapacağız. Bakın şu şekilde 1,
2 tanesini örmeden şişe geçirdim. İpim diğer tarafta. Şimdi arka yöne geldik. Örmediğimiz 2 ilmek vardı başta. Sıra başlarında bu ilmeklerimizi öreceğiz. Örgünün arka tarafındayız. Bütün ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Artırdığımız ilmeğe geldik. Dediğim gibi bu sırada bütün ilmeklerimiz ters örgü. Artırma ve kesmeleri sadece ön yüzde yapacağız. Atkımızın arka tarafında veya fırlarımızın arka tarafında bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Artırdığım ilmekler dahil. Modelimiz aslında bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzde kesme ve artırmalarımızı yapacağız. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi bir sırayı da beraber yapalım. Sıranın sonuna kadar. Şuradaki artırmamızı da ters örüyorum ve sonda kalan 3 ilmeğin bir tanesini örüyorum. Diğer ikisini örmeden şu şekilde şişe geçiriyorum. Tekrar ön yüze geldik. Bakın yavaş böyle dilimimiz çıkmaya başladı. Ön yüzde hep aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Sayılarımız hep aynı. Hiç değiştirmiyoruz. Yani kaydırma yapmadan. Şimdi ipimiz diğer tarafta. Bakın örmediğimiz 2 ilmek vardı. Onları örerek ve bu kenarları biraz böyle çok sıkmadan rahat şekilde örün. 3 ilmeği ördüm. Bakın bir sıra önceki artırma. 3 ilmeği ördükten sonra tekrar ipi kendime doğru çevirdim. 5 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ördükten sonra bakın biraz sıradaki kestiğimiz ilmek şu ilmeğimiz, yani ortadaki ikinci ilmeğimiz. Buradaki 3 ilmeği yine kesme yapacağız. Aynı şekilde ilk 2 ilmeği örgü yönünde şişe geçiriyorum. 3. ilmeği örüyorum. Ve buradaki ikisinin içinden geçiriyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Arada tek olan ilmeğimize geldik. Bunun hem sağında hem solunda artırmamız var. İpi kendime doğru çevirdim. Bir ilmek örüyorum. Burada bir artış yaptık. Tekrar ipi kendime doğru çeviriyorum. Diğer dilime başlıyoruz. 1 2 3 4 5. Kesme yerine geldik. 2 ilmeği şöyle şişime geçirdim. 3. ilmeği örüp ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar 5 ilmek örüyoruz. Dilimler arasındaki bir tane ilmeğimiz var. Oraya geldiğimiz zaman önce bir tane artırma yapıyoruz.
Bir ilmeği ördüm. Tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. Ve 5 ilmek örüyorum. Kesme yerlerimiz dediğim gibi aynı. İlk 2 ilmeği şişime örer gibi geçirdim. 3. ilmeği örüyorum. İkisinin içinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrar 5 ilmek. İpi kendime doğru çevirdim. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Ve sondaki dilim için önce 5 tane düz örüyoruz. Orta noktaya geldiğimiz zaman kesmeğimizi yapıyoruz. 2 ilmeği geçirdim. 3. ilmeği örüp buradaki 2 ilmeğin ikisinin içinden şu şekilde geçiriyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın 3 ilmekten önce yine artırmamız var. Önce onu yapıyorum. İpi öne aldım. Bir tane ilmeği örüyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Arka tarafa geldiğimiz zaman dediğim gibi bütün ilmekler sondaki 2 ilmeğe kadar, buradaki 2 ilmek örülmeyecek. 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Ve bu kenarlarda gevşek örmeyi unutmayın arkadaşlar. Atkımızın kenar kısımları gerdirmesin. Evet, sıranın sonuna kadar buradaki bütün ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Bakın bu artırdığımız ilmek. Arka tarafımız bu şekilde. Sıranın sonuna kadar ters örgü olarak devam edelim. Sıranın sonunda 3 ilmeğimiz kaldı. Bunun bir tanesini örüyorum. Diğer 2 taneyi şişime örmeden geçiriyorum. Şimdi ön yüze geldik. Dediğim gibi artık işlemimiz hep aynı şekilde devam edecek. Bakın bu burada çıktı. Şurası kesme noktamız. Bu bir ilmeğin sağında da solunda da artırmalarımız var. Ve bu 3 ilmeğin yanında bir artırma yapıyoruz. Aslında şu örneğin üstünde şöyle tekrar bir anlatayım. 3 ilmek örüyoruz, artırma yapıyoruz. 5 ilmek örüp kesme yapıyoruz. Tekrar 5 ilmek örüp artırma yapıyoruz. 1 ilmek örüp buradaki dilimimiz bitiyor. Diğer dilim için tekrar o bir ilmeğin sol tarafından artırma yapıp 5 ilmek örüp kesme yapıyoruz. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Ama tekrar bir sıra daha beraber yapalım. Dediğim gibi ipim diğer tarafta. Bu 2 ilmeği sıranın başında ilmeklerimizi örüyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Arkada da önde de aynı şekilde. Şimdi 2 ilmeği örüyorum. 1 2 ilmeği ördüm. Yanında bir ilmek daha var. Başında 3 ilmeğimiz var. Artırmayı yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın keseceğimiz yer zaten kendini belli ediyor. Buradaki 2 ilmeği şu şekilde şişe geçirdim.
Üçüncü ilmeği örüp ikisinin içinden geçiriyorum. Ve kenardaki sayılarımız hep 5. Beş taneyi ördüm. Tekrar ipi kendime doğru çeviriyorum. Dilimlerin arasında bir tane ilmeğimiz var. Bir ilmeği ördüm ve diğer dilim için tekrar artırarak başlıyorum. Son dilimimiz kaldı. 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Zaten keseceğimiz ilmekler arkadaşlar şöyle bir düz çizgi çıkıyor. Kendini belli ediyor. Oraya geldiğimiz zaman ilk 2 ilmeği şöyle aldım. Üçüncüyü örüp ikisinin içinden geçiriyorum. Sonunda da 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Artırma yapıyorum. 3 ilmeğimiz kaldı. Bunun bir tanesini örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz çıktı artık. Her sıra bu işlemi yapacağız. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örgü olarak örerek geliyoruz. Sadece sondaki 2 ilmeği örmüyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman 3 tane ilmeği örüp artırmaya başlıyoruz. Daha sonra 5 ilmek örüp kesme, 5 ilmek örüp artırma. Şu arada bir ilmeğimiz var. Buradaki bir ilmeğin sağında solunda artırmalarımız var. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani her ön yüzde aynı işlemi, arka yüzde bütün ilmeklerimiz ters örgü olarak yapılıyor. Şöyle bir göstereyim. Burası artırma şeklinde uzayarak gidecek. Burası da hep kesme olarak devam edecek. Şurayı tekrar isterseniz bir kısmını göstereyim. 2 ilmeği örmüyoruz. Her sıranın sonunda sondaki 2 ilmeği örmüyoruz. Sadece sıraya başlarken, arkada da önde de sıraya başlarken buradaki 2 ilmekleri örerek başlıyoruz. Ama dediğim gibi biraz böyle gevşek örün kenar ilmeklerinizi ki atkımız gerdirmesin. Arka taraf tersi bu şekilde görünüyor örgümüzün. Ön yüzde de böyle. Şimdi sıranın dediğim gibi sıranın sonuna kadar örerek geliyoruz. Sadece sondaki 2 ilmeği sıranın sonunda örmüyoruz. Örgümüze başlarken
3 ilmek olarak örüp artırma yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben atkıyı uzunca bir atkı olarak yaptım. Fılar niyetine de kullanacağım. Üçüncü ipimden daha biraz daha ip var arkadaşlar. Yani 3 tane ip yeterli oluyor. Şimdi örneği yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Hatta artık bitirme yapacağımız için şuradaki 2 ilmeği de bir yapmıyorum. Artık onu da örüyorum. Ters tarafına geldik. Bitirirken yine komple bütün ilmekleri düz örgü yapıyorum. İlk ilmeği de örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak, yani örgümüzün ters tarafı, ama sıranın sonuna kadar düz örgü yapacağım. Diğer tarafa bir sıra böyle bir diş sırası çıkmış olacak. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Artırdığım ilmekleri de bakın şu şekilde, bunlar artırdığım ilmekler, onları da düz şekilde örüyorum. Şimdi ön yüze geldik. Artık bütün ilmekleri tamamen keserek bitirmesini yapacağız. Örerek kesme değil de arkadaşlar, böyle ikisini bir alarak, 2 ilmeği bir aldım. Çıkartıyorum. Tekrar takıyorum. İkisini bir alarak kesme işlemini yapıyoruz. Evet, kesme işlemini de bitirdik. Şu ipin de şöyle içinde biraz yürüterek saklamasını yapalım. Atkımız bitti arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şimdi oldukça uzun. Dediğim gibi bunun uzunluğu size kalmış. Ben biraz fazlaca normalden uzun yaptım. Bazen çift dolamak için boynuma.
Şimdi atkımız bittikten sonra aslında çok fazla kenarları şöyle düzgün, çok fazla kıvrılmıyor ama yine de arka tarafından, ters tarafından hafiften buhar vererek el ütüsü yapalım arkadaşlar. Yani direkt ütüyü değdirmeden çok hafif buhar vererek şöyle elimizle hafiften böyle bir ütü yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.